saçlar, makyaj, kostüm, Teşekkür kıyafet, ederim. her şeyle çok iyisiniz. Ve kavuştuk değerli arkadaşlar. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat'la birlikteyiz dostlar. Sizler de yayındasınız, gelmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ümran Keleş, moderatörümüz. Hoş geldin canım. Banu, çok teşekkür ederim. Seni sormalı arkadaşlar. Ve İpek Canbulat, özlemiştik. Evet efendim, öncelikle bütün izleyenlere ve Bilal abinin abonelerine, daha sonra zaten isimlerinizi açıklar, ezberlemiş çünkü abonelerini. Hoş geldiniz diyorum. Ve aynı zamanda güzel hafta sonları diliyorum hepinize. Gündemin konularını yine tabii kendi yarattı, buldu. Sabahtan beri çalışıyordu ama hiçbir çalışma yapmadan girdik doğaçlama. Bakalım olayın sonunu göreceğiz. Neler konuşacağız inanın ben de bilmiyorum. Normal koşullarda Bilal abi arar söyler bana. Ama biraz da geç oldu. Kıbrıs'tayım biliyorsunuz fırtına var. Instagram'da özür dilerim internette problem olduğundan dolayı mecburen başka bir yerden bağlanıyorum. Size mahcup olmamak adına. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Utanmaz televizyoncular. Yatağa girip maddeyi çekip yatağa giriyorlardı. Sonra da çıktıktan sonra ana haber sunuyorlardı. Mesleğin yüz karaları utanmaz televizyoncular. Yatağa giriyorlardı. Kime söylüyorsun Bilal abicim? Mehmet Akif Ersoy'dan mı bahsediyorsun acaba? Yatağa girmeden evvel cesaret mi yoksa Hola Patricia hola. Patricia mı da burada? Evet Hola baksana hola Patricia. İpek diyor. Yatağa girmeden evvel de çeşitli oyunlar oynuyorlardı arkadaşlar. Utanmaz televizyoncular Mehmet Akif Ersoy ve saz arkadaşları konuşacağız ve yorumlayacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili dünkü konuştuğumuz çarpıcı gelişmeyi İpek Hanım'a sormadan olmaz. Ondan da yorumlamasını rica edeceğiz arkadaşlar. O konuyu da konuşacağız. Faik Öztürk'ten başlayalım istersen İpek. Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı. Yani sağlık sorunlarıyla başı dertte. Bundan 4 sene evvel kalbine giden 5 damar değişmişti. Bypass ameliyatı olmuştu. Tıkandığı için damarlar, kendine iyi bakmadığı için. Şimdi de öğrendik ki bir Sevindim insan iyi bu kadar olduğuna. Daha önce de bir problem yaşamıştı. Çünkü Safiye evet, ile aşağı yukarı uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Böyle timingini birbirimize şey yapamadık yani yaklaştıramadık. Dolayısıyla biliyorsun benim çok samimi arkadaşım, çok da sevdiğim bir insandır Safiye. En son Faik abinin sağlık probleminin olduğunu ortak bir dostumuz vesilesiyle öğrendiğimde, aradığımda Faik Bey'in kendisine çok fazla açıkçası bakmadığını ve ilgilenmediğini görüyorum ben. Bir insan kendine değer verir ki Faik abi hayata çok bağlı, çok pozitif, inanılmaz cıvıl cıvıl bir adam. Niye kendine dikkat etmez bilemiyorum. Sanıyorum Safiye'ye de baktığımda, burcundan ötürü baktığımda Safiye de önce bir çocuğun sağlık durumuyla ilgilendi. Ondan sonra da Faik abinin. Oğlunun sağlık durumunun ardından diyorum ki acaba neyle imtihan ediliyor? Neden hep Safiye'nin başına böyle sağlık sıkıntıları olan insanlar hayatında ya da ailesinde oluyor? Demek ki diyorum bunda da vardır bir hikmet. Allah'ın vereceği bir mesaj vardır. Burada da bir nüans vardır. O yüzden dolayı ben öncelikle buradan sağlık şifa diliyorum Faik abiye. Evet severim kendisini ama biraz da kendisine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. çok ihmal ediyor kendisini. Harun Akaröz, Safiye Soyman'ın biricik evladı. 24 sene ona MS hastalığıyla ilgilendi Safiye. Baktı ama sonunda kaybetti. Maalesef kaybetti oğlu Harun'u. Fakat Faik Öztürk de dediğin gibi kendisine hiç dikkat etmeyen bir hayat arkadaşı. Bypass'tan kalktı, sigara içti. Ben çok iyi biliyorum 4 sene evvel. Ve hiç bırakmadı sigarayı. Alkol de alıyor ve çok dilediği gibi yiyor, içiyor. Hiç rejim, diyet falan uygulamıyor. Adam böyle bir yaşantı içinde Faik. Kendine yazık ediyor. Çok da severim ben. Söylediğin gibi ben de çok severim. Ama Ya hayır Safiye iki partner böyle çok cıvıl cıvıllar.
Evet. İnsanları şenlendiriyorlar, mutlu ediyorlar. Yani ben mesela Safiye'yi de eleştirmişlerdi. Harun vefat ettikten 1 ay içerisinde yakın bir zamanda bir sahneye çıkmıştı. Hatta ben buna çok böyle, itiraz etmiştim. Çünkü neden? O insanın mesleği, o insanın hayatı, yapılmış projeler, atılmış imzalar, sözleşmeler var. Yani sen menajere ya da bu işi bağlayana benim evet doğrudur ama hani taze taze belki olmaz ama sonuçta yine hayat devam ediyor. Ölenle ölünülmüyor. Ne kadar da açık konuşmak gerekirse evladı da olsa onun işi olduğu için saygı duymak lazım. Nideciğim Evet. teşekkür ederim canım ya. Çok sağ ol. Seher Duman eksik olma. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Banucuğum sen de keza. Evet. Evet. Dilek Şenyurt özel abonem burada. Dilek Şenyurt Almanya Frankfurt'tan. Hoş geldin. Modun düşük olmasın. Dilek Şenyurt modun düşük olmasın. Ve Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Onların yılbaşı gecesini birlikte geçirmeleri konusunda onlarla ilgili her zaman bakım yapan İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat acaba ne düşünüyor? Kendisine soracağız. Bu arada maddeyi çekip yatağa giriyorlar ve daha sonra da çıkıp ana haber bülteni sunuyorlar. Televizyonculuğun yüz karalarını da konuşacağız. Bu konular yanı sıra çok daha ilginç bulacağınız haberlerimiz de var arkadaşlar. Örneğin Sefo, gençliğin sevgilisi Sefo, Yerinde Dur şarkısıyla Demet Akalın'la birlikte yaza damgasını vuran Sefo, nihayet sevgili yaptı arkadaşlar. Fenomen İrem Nihayet ama söylemiştim nihayet zaten. Çünkü Sefo Balık burcu biliyorsun. balık Yorumlayacağım burcu. söyle bakalım. Fenomen İrem Yalçınkaya ile Barcelona dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendiler. Hayırlı olsun dedi muhabirler kendisine. Sefo biraz alındı bu sözden. Algı yapmayalım lütfen dedi. Ne demek istemiş olabilir? Algı yapmayalım lütfen demekte. Hayırlı olsun sözüne. Yani biz Yani, ilişki şimdi yaşamıyoruz. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sefo'yu ben bireysel olarak da tanıdım. Ben Kıbrıs'ta gördüm kendisini. Çünkü ben onun adını Sefo diye bilmiyordum. Sefo'nun adı Seyfullah. Evet, Eee, tesadüf eseri bir yerde karşılaştık. Söylediğinde bana bir tepki gösterdi. Hatta şaşırdım. Bir insan dedim nasıl olur da yani annesinin taktığı isimden rahatsız olur da hani böyle nick takarlar ya, takma evet, isim. Onun evet. Sefo daha çok hoşuna gitmiş. Tamam dedim herhâlde alındı. Bir daha da demem diye düşündüm. Şimdi Sefo'ya, öncelikle balık burcu olduğu için geçen, yorumumda da, geçen programımda da yaptığım yorumlarda balık burcu bu sene en şanslı burç dedim. Hatta dediler ki ya nasıl olur falan. Balıklar biliyorsunuz çok duygusal bağları, önemsedikleri için ilişkilerinde, özel ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde bu bağı sürekli korumak ve muhafaza etmek durumunda kaldılar Balık, yıllarca. balık, Hep darbeleri yiyen, ayrılıklar yaşayan, böyle belli bir yere kadar gelip o yerden, o noktadan hep geri dönüş yaşadılar. balık. Aslında temiz sularda gezen bu balık son derece sükunetli, sakin hayatı sever. Ama Sefo'ya uygun olmadı. Ben şimdi Sefo'nun baktığımda haritasına da Sefo'nun çizgilerinde bu sene nisan ayı itibarıyla büyük hedefler. Hani bu Yerinde Kal şarkısıyla değil bu. Bundan sonra gelecek olan projelerine baktığın zaman başarıyı göreceksin zaten. Nisan ayı dedin de 23 Nisan Demet Akalın'ın doğum günü. O gün Boğa birlikte burcudur Demet. Benle o aynıdır. gün o Karakteristik gün özelliklerimiz de o Demet'le gün aynıdır. o, o, o gün birlikte bir şarkı çıkaracaklar. Yeni şarkı çıkaracaklar. Demet Akalın doğum günü Evet çünkü bu 23 sene hem de Nisan. boğaların yılıymış. Evet. Yani Nisan'dan sonra dedin yükselecek, parlayacak dedin ya. Belki de bu yeni çıkaracakları şarkı da çok sevilecek. Olabilir mi? Sefo bence çok başarılı. Yani ben beğeniyorum. O en son yaptığı şarkı Sefo'yla alakası yok. Sefo'nun yaptığı zaten bütün şarkılar aynı tarz. O Demet Akalın'ın şansıydı. Evet. Çünkü Boğa burcunun şansıydı. Demet'in şansıydı. Demet şanslı ya. Gerçekten şanslı bir kadın. Demet çok Demet, şanslı bir Demet kadın. çok şanslı bir kadın. Ve Demet o ani çıkışları var. Fevri mesela dün değil evvelsi gün gördüm. Ece Erken eleştirmiş onu. Instagram'da gördüm. İşte, karakterini beğenmediğini söylemiş.
Yani yıllarca bir aradaydınız, yıllarca yediniz, içtiniz, arkadaşsınız, dostsunuz. Böyle şeyler söylenmez Ece. Bak seni de seviyorum. Kıbrıs'ta sürekli aynı mekânlarda, ortak yerlerde, ortak dostlarımız, ahbaplarımız var. Senin yengen benim çok yakın arkadaşım ama bu söylenmez. Demet kötü bir kız değil ki. Demet ani çıkış, fevri davranış, burcunun verdiği özellikler anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Ama Demet çok şanslı bir karakter. Bu sene Demet'in senesi zaten. Ama Sefo da balık burcu olduğu için kazandı. Sefo parasal anlamda değil, mevki yönünden, kariyeriyle yükselecek iş hayatındaki ama Demet Akalın gerçekten para basacak. Çünkü Sefo iyi ki o şarkıyı yaptı. Demet Akalın kendini bir defa daha halkın önüne çıkarttı. Çünkü ben de dahil olmak üzere Demet için şunu düşünüyordum. Neden bu kadın artık yok? Niye hiç şarkısı yok? Niye çıkmıyor diyordum ama bu Demet Akalın yani. Helber Diyar, Helber Diyar değerli takipçimiz, teşekkür ediyoruz katkınızdan dolayı. Sana soruyor Helber Diyar arkadaşımız, abla sen ne iş yapıyorsun diye. Evet, ben okudum buradan. Ben ne iş yapıyorum? Ben astrolojiyle yaşam koçuyum. Enerji uzmanıyım. Yani neyi, sormak istiyorsun? Burcunu, doğum haritanı, senin hayatınla ilgili gökyüzündeki gezegenlerin senin üzerindeki konumu ve aynı zamanda enerjin ve aynı zamanda blokajın var mı, sıkıntın var mı? Yani senin hayatınla alakalı aslında sana eline bir pusula veriyorum, öyle söyleyeyim. Astroloğum ben. Evet, Mirta Sekivara Hola diyoruz sana, Hola diyoruz. Ve Mr. Kepe Kapur. Peki, hoş geldin. Lidya, bonjour Lidya. Kova Seher Burcu ben. Peki, dostlar, Sefo geçen sene bir röportaj yapılmış Sefo'yla. Aşk var mı hayatında diye sormuşlar. Ortada bir şey yok. Ben hazırım ama aşk yok demiş. Sarışınlardan hoşlanırım. Ama ben ilişki durumlarında iyi değilim, beceremiyorum bu işleri demiş. Bunu dediği zaman da sonra araştırmış muhabir arkadaşlar. Melisa Döngel'den yeni ayrılmış meğersem oyuncu. Daha önce de Yağmur Eroğlu isimli birisi varmış hayatında demiştin. Balık, balık. Balıklarda Demet var boğa. mıdır böyle Sepo balık burcu. gerçekleri saptırma var mıdır balıklarda? Gizleme. Hayır, hayal dünyasında çok gezerler. Yani çünkü onların imagine'ları beyinlerine yerleşmiş olan projelerini o duygusal bağlılık ve aynı zamanda çok aşırı duygu yoğunluğu olan tek burç olduğu için duygularıyla hareket ettiği için hep hata üzerine hata yaptılar. Bu seneye kadar böyleydi. Ama bundan sonra nisan ayından itibaren daha mantıklı olacaklar. Nerede hata yaptık diye duygusal yöndeki o eksikliğini, o boşluğunu mantıkla tatmin edip yerine koyacaklar. Onun için Sefo ile alakalı sarışın hanımlardan hoşlanıyor. Peki daha önceki hanımları tanımıyorum, kız Sarışın, arkadaşlar. sarışın. Daha öncekiler sarışın. Peki Nisan ayı bir tek balıklara özel mi bir değişim sunacak? Hayır. Şöyle Ne var söyleyeyim. Bir defa Nisan'da? nisan ayı nereye kadar? Hangi nisanda? Mesela Ben 21 nisana söyledim. kadar farklı Koç ama nisan değil o. Yani Sefo'nun, şimdi bilmiyorum ki doğum saatini ve anne adını bir Hayır, yorum hayır, yapabilir. hayır, hayır. Başka bir şey soruyorum. Yani insanların şu anda Nisan'da doğmadı Sefo. hayır 16 Mart başka bir doğum şey tarihi. soruyorum. Ne Hı. olur bir saniye. Yani insanlar, bizi izleyen insanlar, bizi izleyen seyirci aşkı, parayı ne zaman bulacak? Buna bir genel cevap verebilir misin? Tabii ki İnsanların verebilirim. şansı, Tabii ki. insanların Tabii ki şansı ne verebilirim. zaman dönecek? Ya İnsanların bunu hep kısmeti ne soruyorsun zaman sen. Çok şanslı bir açılacak? insansın. He? Bilal abicim, bir defa Evet, karakteristik özelliklerini söyleyeyim. Hayata bağlı, çok canlı, bir şeyi istediği zaman yapan, zorla yapmayan, evet. öyle bir karakter yapın vardır. Kimin? Oturmuş bir kişiliği vardır. Aslan Kimin? erkeğinden bahsediyorum. Çünkü aslan erkeğiyle aslan kadını farklıdır. Yok, Aslan heh, erkeği iş evet. hayatında egoludur. Hayatta bir şeyin peşini bırakmaz. Kötü niyetli hiçbir zaman olmaz. Hep pozitiftir. Hayata çok değişik açıdan bakar. Kimseyle de samimi olmaz biliyor musun? Onun sadece varı yoğu ailesidir. Benim bildiğim budur aslanla alakalı. Aslanı Eğer bu söyleme. seneyi soruyorsan Mesela şeyi akrebi söyle mesela.
Ama onu kaçıncı söyleyişim? Söylüyorum ya, Akrep burcundaki, nokta şu: Akrebi biz kötü bir hayvan biliriz. Sokar, Evet, zehrini bize evet, akıtır. evet, evet. Aslında akrep kendi kendine, hani, kötüdür ya, sokar, tehlikelidir, korkarız. Ama akrep kendinden korkar. Çünkü akrep kendini sokar, kendine zarar verir, hep içine atar. Hiçbir şeyi kesinlikle dışarı aksettirmez. O aslında iyiyi de, kötüyü de, olumluyu da, olumsuzu da şu yüreğinde saklar. Merhametlidir, sevecendir. Akrepler çok sosyaldir. Arkadaş çevresi güçlüdür ve aranılan bir karakterdir toplum içinde. Sokun akrebi bir topluma, ikizler gibidir aynı. O hemen 2 dakikada arkadaş edinir. Hemen hayatına birilerini sokar. Anında onlarla arkadaş olur. Telefon numaralar alıp vermeler, alışverişleri çok çabuk sokar. Yani Akrep burcu bence gerçekten çok da tanıdığım var. Hep de böyle, iyi huylu karakterli, düz çizgisi olan insanlardır. Ben öyle Evet. değilim mesela. Ben mesela çok oradan buradan herkesle uçakta tanışırım, orada burada tatile giderim. Hemen hayatıma sokarım, anında da çıkarırım. Yanlış, Yapma öyle yanlış. yapıyorsun Ama ki. ne Neden? yapayım, karakterim bu. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Ama zararlı Pınar'cığım hoş orası geldin ya. aşkım. Hı. Zararı orası. Peki 2026 yılında en, güzel, günler geçirecek olan her bakımdan bir burç var mı? Hemen Böyle bir söylüyorum. var mı? 2026'nın Evet. İş hayatında kariyer anlamda yükselecek tek burcu Balık'tır. Öyle mi? Evet, Ben parasal istifa anlamda ediyorum Aslan'dan, Balığa geçiyorum. ama Aslan'ın da çok güzellikleri var. Niye öyle diyorsun? Öyle mi? Lokasyon değişikliği, yurt dışı seyahatleri. Aslan'da var bu sene ve Öyle mi? aynı zamanda olamadığı kadar sosyalitenin artışı var. Yeni insanları hayatına alma var. Aynı zamanda yeni iş teklifleri var. Ah, buraya yazıyorum. Bu kadar insan şimdi izliyor. Bu yayından sonra görüyorum orada 30K, 24K, 50K. Göreceksin. Ben seni ve senin izleyenlerin ve seni sevenlerin seni ekrandan izleyecekler, YouTube'dan değil. Ama beni terk etme YouTube'da ne olur. Hayır canım, biz seninle Seninle mutluyum. Vallahi hayır billahi. canım, hayır canım. Teşekkür ederim. Zaten teklifler geliyor da, işte şöyle böyle daha tam karar Biliyorum veremedim. geldi ya ikimize de bir teklif bir kanaldan Evet, gitmedik. evet, evet, evet. Çünkü çok bak şimdi iş hayatında bir patron ya da bir işveren sürekli eleman değiştiriyorsa oradan kork. Doğru Oturmamış söylüyorsun. demektir o. Doğru Yönetim söylüyorsun. oturmamış demektir. Anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyorsun. Sezen Aksu'ya çok geçmiş olsun diyelim hep beraber. Ay Covid Sezen'im pozitif. Sezen'im. Covid pozitif maalesef Covid'e yakalandı ve evinde karantinada evinde bakılıyor. Peki, bu Sezen Aksu ile ilgili bana ara sıra soruyorlar. Bilal Bey 2016 yılıydı sahneleri bıraktığında, son konserini verdiğinde. 11 sene oldu, 10 sene oldu. Ne zaman dönecek? Dönecek mi, dönmeyecek mi? Allah aşkına ne olur İpek bir şey söyle. Sahnelere dönecek mi Sezen Aksu ya? Lütfen ya. Şimdi Sezen Aksu'yu en son burada yaklaşık bir 8 sene önce kadar bir yerde izledim ve izlediğim son oldu. Savoy Otel'de çıktı burada. Son. Kıbrıs'ta. Sahneden dedi ki sizinle bu Kıbrıs'ta. son buluşmamız. Bir daha da Kıbrıs'tasın. Sezen'i görmedim. Sen hala Çünkü Sezen Kıbrıs'tasın. yengeç burcudur. Ve yengeç burcu istikrarlı ve kararlıdır. Asla caymaz, asla dönmez. Bak Yapma be. yengeçlerin aşkları da öyledir. Hayatından atar bir daha da sokmaz. O çok kararlıdır. Yapma Ve ya. evcimendir. Bak Sezen Aksu dışarılarda görülmez. Dikkat et hep evinde. O Evet, küçücük kırmızı evi var ya denizin kenarında. Boğaz'da. Yalısı. evet. Çıkmaz dışarı. Sezen evinde mutlu. Yıllar geldi geçti. Bir Sezen daha gelmez zaten. Gelmez. Gelmez. Ama bana soracak olursam onun burcu der ki asla yengeçtir. Kat'i kararlıdır. Kararından dönmez caymaz. Tekrar eskisine gitmez. Çünkü o artık bitti söyledi. Yani zaten sahnelere veda ettim bir daha çıkmayacağım dedik ki en sevdiği arkadaşı var onun da Ayta Sözleri biliyorsunuz Ayta'yı. Ayta Ayta'yla da konuştuğumda Ayta da aynısını söylemişti. ne dedi Tabii tabii. Ayta? Ayta da o zaman söylemişti. Yani çıkacağını düşünmüyorum dedi. Yani ihtiyacı bak dedim ama bazı insanlar unutulmamak için burada mevzu maddiyat değil yani para değil buradaki mevzu. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Zaten doymuşlar artık yıllarca. Konu burada para değil. Halkın onu özlemesi. Ben şahsen Sezen Aksu olmuş olsaydım bu kadar halk beni istiyorsa bir açık havada yapardım be bir program. Yapardın değil mi? Hiç Halkı şu mutlu kadar etmek için şu yapardım. kadar Mevzu para şu değil ama. kadar şu kadarcık da bir ümit yok mu? Şu kadarcık da bir umut yok mu? Hiç Sanmıyorum Bilal abi. Hayır, Ümit olsaydı 8 yıldır olurdu zaten. İstikrarlıdır yengeç.
kararından asla dönmez, vazgeçmez. Bir şeye Vazgeçmez. karar verdi mi noktayı koyar. Asla. Sezen Aksu'yu sahnelerde göremeyeceğiz. Anlaşıldı. Maddeyi çekip Dışarıda da göremiyoruz zaten. Bir AVM'de yakalanmıyor. Bir televizyonculara yakalanmıyor. Tatilde yakalanmıyor. Sevgilisiyle yakalanmıyor. aynen öyle. Maddeyi çekip yatağa giriyor. Sonra yataktan çıkıp ana haber sunuyorlar. Ana haber sunuyorlar. Televizyonculuğun yüz karaları biraz sonra İpek Can Bulat yorumlayacak arkadaşlar. Bu arada Şeyma Subaşı'nın saç tahlili neticesi pozitif çıktı. Kokain pozitif çıktı. Kokain kullanmış Şeyma Subaşı. Yani zaten Bilal abi sadece o bahsettiğiniz o işte ismini bile zikretmek istemiyorum. Kötü enerji bunlar gençliğe de hoş şeyler, örnekler değil. Yani aslında bunları kullanmak, bunları da özendirmişler, kullanmışlar belli. Yoksa bu aklı selim bir insanın, beyniyle iş yapan bir insanın gerçekten işi değil. Yani bunu ne yapıyor merak ediyorum yani. Bunu içiyorsun da sana ne veriyor? Yani zevk mi veriyor? Over bir enerji mi veriyor? Yahut da ne hissediyorsun ya da ne yapıyorsun? Çok merak ettiğim konu. Ama kendilerini rezil ettiler. Hiç yakışıyor Evet, muydu? Acun'un eski eşi. Hiç yakışıyor mu? maalesef. 5 saat savcılık ifadesi vermişti ve savcılık ifadesinde itiraf etmişti zaten ama adli tıpta yapılan kontrollerde de pozitif çıktı ve tedavi olması istendi, tedavi olması beklendi. Eğer tedavi olmazsa verilen süreçte temiz raporlarını her ay sunmazsa savcılığa bu sefer hapis maddesi Türk Ceza Kanunu'ndaki o Evet. devreye girecek ve 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Diğer içenler gibi diyorlar ya hani uyuşturucu madde kullanmanın içiciliğin cezası yok diye. Hayır, inanmayın 2 yıla kadar hapis cezası var. Tedavi olmazsa öncelikle amaç burada savcılığın amacı tedavi olması içen kişinin. Peki ve Şeyma Subaşı 18 Aralık'ta gözaltı kararı verilmişti. Şevval Şahin'e de aynı tarihte gözaltı kararı verilmişti. Bu model ve 2018 yılı Türkiye güzeli, estetikli güzel. Şevval Şahin Londra'daydı. Annem ev taşıyor, ona yardım ediyorum. Geleceğim, geleceğim, geleceğim dedi. Neredeyse bir ay dolmak üzere gelmiyor. Çünkü Şevval Şahin'le ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar yer temin ettiği şeklinde, kolaylaştırdığı şeklinde bu içiciliği hem kendisinde Evet. partilere Evet. katıldığı hem de içiciliği kolaylaştırdığı şeklinde yani onun cezasının daha özel, daha ağır olacağı şeklinde. Dolayısıyla gelmiyor. Gelir mi sence? Yurda döner mi İngiltere'den? Yoksa korkudan gelemiyor mu? Yani Bilal abi şimdi şöyle bir korku değil bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yurda döner. 2 alternatif var. Ya bir tanesi zamanı uzatıp belki o kandan yok eden bir eğer varsa böyle bir şey. Ben bilmiyorum. Saçta Varsayım kalıyor üzerine biliyorsun. konuşuyorum. Saçta uzun süre kalıyor. Evet. Ha, Kanda yani zaten saçta uzun kalmıyor. süre derken ben 6 ay diye duydum ama o Evet, evet. metamfetaminin kanda çıkmadığını duydum. Tamam, tamam. Metamfetamin kanda çıkmıyor ama bahsettiğiniz o madde kanda çıkıyor, saçta çıkıyor, idrarda çıkıyor. Öyle biliyorum. Şimdi bu gelir tabii ki. Gelmek zorunda sonuçta. Burası vatanı toprağı gelecek. Ama Belki de İngiltere'de bir vatanı. teste talile. İngiliz vatandaşı aynı zamanda. İki vatan. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum bu Evet. vatandaşı olduğunu ama sonuçta ana vatanı burası değil mi bunun? Ya evi filan orada. Annesi babası orada yaşıyor yıllardır. Yani Yaşasa ne bilmiyorum tabii olacak? Yine niye. buraya gelecek yani TC Evet. sonuçta. Ama şöyle söyleyeyim, eee, gelecek, zamanı düşünüyor bunlar. Gelemeyenler bak Şeyma ne güzel yapmış, pat diye erkenden geldi. Kız dedi ki Çünkü pozitif çıktım. Evet ben kullanıcıyım. Kullandım dedi. Yani tabii ki iyi bir şey değil. Ama en azından itiraf etti. Karakteristik özelliğini sergiledi burada. evet. Şimdi bu kız gelmezse yani senin dediğin gibi uyanıklık yapıp da kanda, idrarda, saçta filan artık gözükme ihtimali ortadan kalksın diye beklerse savcılık bunu bilmiyor mu zaten bunun için Bilir gelmediğini, tabii bunun ki için ama belli bir zaman geciktirdiğini. içerisinde bunların Tamam, kanlarını temizleyen ilaçlar varmış yurt dışında. tamam, Anladın mı? tamam da savcılığın elinde bununla ilgili dediğim gibi başka deliller de olduğu iddia ediliyor. Sadece kullanıcı
Tabii ki, tabii ki. Çok fazla değil. Bilal abicim, aslında şöyle söyleyeyim, bunlar gençliğe çok gerçekten kötü örnek. Yazık, pırıl pırıl bir gençlik var. Böyle merak ettiriyorlar, cazibe kıldırıyorlar. Bu iyi bir şey değil. İyi bir şey olsaydı zaten bu yasal olurdu yani. Dünya genelinde yasal olurdu. Anlatabiliyor Aynen. muyum? O yüzden dolayı da ben kınıyorum. Hakikaten midem bulanıyor. Hele ki bu spikerlerin bu son rezilliğinden sonra artık tamamıyla aklım beynim yerinden oynadı. Konuşacağız o konuyu. Aleyna Tilki'nin testi pozitif çıktı. Aleyna Tilki'nin testinde esrar maddesi bulundu. Avukatı bugün bir açıklama yaptı. Saç örneğinde herhangi bir kimyasal madde olmayıp dumanla ilgili bir madde bulundu dedi. Yani esrarı kastediyor. Müvekkilimin yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede olması nedeniyle, Hollanda'da serbest ya, kamusal alanda, kafede, açık havada otururken demek istiyor. Soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz. Duman altı olmuş demek istiyor. Duman altı olmuş. Aleyna Tilki içici değil diyor müvekkilim. Duman altı olmuş zavallı kız ya. O yüzden diyor. Aleyna aslında balık burcu biliyor musun? Aslında Balık burcu. bak iyi dinle Bilal abi. Dikkat et. Az önce de söyledim. Saf, sakin, inanan, güvenen. Bu tarz insanları kandırmak çok kolay. Balığı da kandırmak çok kolay. Kim bilir Kandırıldı mı hangi diyorsun? bir insan ona sundu Bir da dakika, manşeti gösterdi de o söyleyip de böyle maddeleri hızlı kullandı. ilerleyemezsin. Manşeti söyleyip de hızlı ilerleyemezsin. Aleyna Tilki'yi kandırdılar mı diyorsun? Yani tabii canım. Bu hangi akla selim bir insanın size Kandırıldı. önerebileceği bir ikram olabilir? Kandırıldı Yani dedi. bana şimdi birisi ikram etse ben bunu kabul etmem. Bana aklım beynim lazım. Aa, ben alkol bile almam. Kandırıldı. Aklım beynim lazım bana. Ne yapayım ben aklım beynim gittikten sonra? Yanlış yapabilirim. Çok Alkol güzel söyledin. kötülüklerin anası. Çok doğru Bu söyledin. maddeler de zaten toplumu zehirleyen bir, Aleyna iğrenç bir Tilki, durum. Aleyna Tilki kandırıldı dedi. Ama 25 yaşında ya. 25 yaşında bir Ama kadın bir şey kandırma söyleyeceğim. Bak kolay ne mı? güzel yazmış Caner. Duman altı olamaz, imkansız, yalan söylüyor, içmiştir diyor. Ama Evet, duman altıyla çıkmaz o. Mümkün değil. İçmiştir tabii. moderatörüm ve özel abonem Caner duman altı değildir diyor, içmiştir diyor. O zaman avukatı da doğruyu bilmiyor. Duman altı açıklaması yapıyor avukatı da. Yani enteresan, enteresan. Maddeyi çekip yatağa giriyor, çıkıp ana haberi sunuyorlar. Televizyonculuğun yüz karaları. Onu da konuşalım. Onu da konuşalım. Madem uyuşturucudan gidiyoruz, yasaklı maddeden gidiyoruz. Mehmet Akif Ersoy. Gün geçmiyor ki Mehmet Akif Ersoy'un karıştığı rezillikleri ifşalamayan bir kadın televizyoncu ortaya çıkmasın. Bana da yaptı. Ben de o alemlerde bulundum mecburen. Bana da ikram ettiler. Ben de içmek zorunda kaldım diye savcılığa ifade vermesin. Gün geçmiyor ki. En son Sabah gazetesinin iddiasına göre İpek M isimli bir tanık savcılığa konuştu. İpek Hanım, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık madde alkol ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu iddia etti. Şuraya bakar mısın ya? Ya çakarlı araçı kimler kullanır? Devletin valisi, kaymakamı, belediye başkanı, polisi kullanır ya. Gazetecinin böyle bir hakkı var mı ya? Benden Hayır. eski gazeteci misin? Mehmet Akif Ersoy yarım asır oluyor 1,5 sene sonra. Bir defa çakarlı araç kullanmadım mı ya? Ne lüzum var? Neden devletin vermediği bir yetkiyi kendime şey yapayım, uhdeme geçireyim? Bulunduğunuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu. Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde büyük ihtimalle Akif getiriyordu. İpek Bey isimli tanık şöyle devam ediyor. Tolga Aykut, bu da yapımcı, müzik yapımcısı filan. Mehmet Akif Ersoy, Buse Ö ve Tuğba Ö gibi isimlerin bir arada olduğu bu ev partilerinde doğruluk mu cesaret mi oyunu oynanıyordu ve sonrasında yatağa giriliyordu. Böyle bir şey var mı ya? Rezil bunlar. Doğruluk mu cesaret mi? Ne bu ya? Sen biliyor musun bu oyunu? Ya ben böyle ortamları hiç bilmiyorum. Yani Yok çevremde de ortam öyle bir bu şey olmadı yani. yok bu oyun o ortam oyunu değil. Bunu gençlerin de oynadığı bir oyun diye biliyorum ben. Ama o ortama uydurmuşlar ama bir şekilde. Demek ki bunun da o versiyonunu yapmışlar.
Yani biz de bunları bir de, sunduğu haberleri dinliyoruz, bir de itibar, sahibi zannediyoruz. Ben şahsen öyle zannediyordum. Anlattım Seyla Rümeysa'yı. Önemli haber değil. Bunların sunduğu haberlerdi işte onlar. Ya gördün mü? Ya çıkıp oraya onları sunuyorlar. Ciddi ciddi Ama bunların orada bir suçu yok ki. Bunları kanallara alıp teklif edenlerde suç var. Kanal sahiplerinde, yapımcılarda suç var. Kimde var? yönetici, yöneticiler değil mi? Yöneticilerde. Ha, yöneticilerde. Yo, yine de Yöneticilerin de yapımcı. yöneticilerin de bu işin içinde olduğu iddia ediliyor. Göz yuman Hepsi tek tek yöneticiler. çıkacak. Hep söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Güllü cinayetinden sonra Evet. narkotik alarma bastı. Şu anda bütün Türkiye genelinde bu var. Bakın çok önemli. Bütün Türkiye genelinde. Bütün Türkiye genelinde operasyonlar yapılıyor. İçiciler yanı sıra torbacılara da baskınlar yapılıyor. Çok şükür ki kiloyla yasaklı madde yakalanmaya da başlandı. İçişleri Bakanlığı bu konuda da duyurular yapıyor. Bu konuda da basına bilgi veriyor ama biz asıl şunu istiyoruz sayın devletimizden. Bu işi Türkiye'ye tonlarca getiren, ton ton getiren, gemilerle getiren, uçaklarla, özel Baronlara uçaklarla ulaşmak getiren, istiyor evet, devlet. onları lütfen yakalayın. Onları yakalayın, bu işin kafasını koparın. Baştan engelleyin. Kim alet Ahmet oluyor? Yoldaş yazmış. Gerçek gündemi konuşun. Caner. Evet, evet. Yani bu işi kim Türkiye'nin başına bela ettiyse onları yakalayın. Yıldız Tilbe'ye soru, hayatınızı niye yazmıyorsunuz? O da cevap vermiş. Ben bu hayatı yaşarken çok yoruldum. Bir de yazmakla mı uğraşacağım? Yıldız Tilbe. Ve Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe çok ilginçti. Geçen gün onu, işte, TV8'de Ece Erkenler davet ettiler, konuk olarak aldılar. İzledim orada. Yani, evet, şarkı da söyledi. Hatta her şarkının anlamını sordular ona. "Evli ama evlisin." diye bir şarkısı var. Yani var. bu dedim acaba evli birine mi aşık oldu da buna yazdı? Evet, Çünkü doğru, Yıldız bence şarkıcılığı bırakın bir tarafa, çok iyi bir bestekârdır. doğru, doğru. Şimdi Yıldız Tilbe orada o programda şöyle söylemiş. Bu Ama Evlisin şarkısının perde arkasını anlatmış. Tabii Yıldız Tilbe işine geldiği gibi anlatıyor. Şarkının evli birine yazıldığını kabul etmiş. Hiçbir şey Hıı. yaşanmadı sözleriyle de herkesi ters köşe yaptı diyor. Yani Yıldız Tilbe bu 2000'li yılların ilk günleriydi, ilk başıydı. Hı Bu hı. bu adama aşık olduğunda, evli adama aşık olduğunda ve öyle bir aşık oldu ki, öyle bir kendisini kaybetti ki hatta ümitsizliğe düştüğü zaman yıkıldı. Bostancı'da sahile çok yakın bir apartmanda oturuyordu. Bilmiyorum hala orada Biliyorum, mı biliyorum. oturuyor? Benimle aynı sokakta oturuyor. Evet, bütün denizi görüyor. Adalara kadar her yeri görüyor. Çekiyor kafayı ondan sonra. Morali çok bozuk. Bu adama aşık. Ümitsizliğe kapılmış artık iyice. Kimseyle de görüşmüyor. Çıkıyor gidiyor o Bostancı'da iskelenin orada yanında kayalıklar var. O kayalıklardan bir tane kayanın üzerine pardon evde kafayı çektikten sonra bir kutuda hap yutuyor. İçinde 15-16 tane hap var, ilaç. Yutuyor onları. Yani içkiyi de içiyor önden. Sonra gidiyor kayalıklara yatıyor. O kayalıklarda böyle yatıyor. Bir tane şarapçı oralarda gezen çok iyi huylu bir adam o. Ben de görmüştüm kendisini. Bakıyor orada bir kadın yatıyor. Geliyor bacı kalk bacı kalk bacı kalk. Kalkmıyor. Gidiyor büfeye diyor ki ya burada bir kadın ölmüş. Gelin polisi çağırın filan. Ambulans geliyor. Yıldız Tilbe'yi hayata döndürüyorlar. Öyle tesadüfen hayatı kurtuluyor. Yani bu evli adama aşık olma hikayesi ve o şarkıyı yazma hikayesi aslında böyle. Bunları anlatmadı tabii programda. Tamam da o adam bence bir delikanlıyı da o zaman o adama yazdı. Delikanlı yok o adama değil. Bu delikanlı Bu adam 1992'de delikanlı da yazdı. olamaz herhâlde. Orta Yok, yok. yaşlı bir şeydi herhâlde. Yok onu 1989'da filan yazdı. 93'te meşhur. İlk onunla çıkış yaptı 93'te. O zaman Türkiye öğrenmişti. Onun Yalnız çok başkasına dobra bir kadın. Eğrisiyle doğrusuyla, hatalarıyla, sevapları, günahlarıyla hepsini anlattı ekranda. Çok dobra. anlatır.
Anlatır, anlatır. Doğru bir, dobra bir kadın. Yani ben diyor estetik yaptırmayı düşünmüyorum, ben buyum. Terlikle sahneye çıkıyorum diyor. Ama ben Evet, buyum. Bu diyor halimi diyor. Şimdi ben de mesela sanatçıya gittiğim zaman sesinden ziyade biraz estetik ve görselliğe dikkat ederim. Hani böyle sahneye yakışıyor mu diye ama onun belli bir kitlesi var. Sold out satıyor. Yani tabii. burada sold out. Evet, evet. Bilemiyorum diğer yerlerde. 30 Demek senedir ki öyle. beğenileni yani çok hayranı. 30 senedir öyle. 30 senedir bilet Yani kalmıyor özenip bezenip konserlerinde. estetik değil. Yani benim işim bu, benim sesim bu. İşte bunu sergiliyorum. Ben buyum diyor kadın. 15-20 yıldır diyor, unuttum senesini diyor. Artık hayatımda hiçbir şey yok diyor. Yalnızım diyor. Mümkün olabilir mi ya? Bir kadın 20 sene Evet, zirvede, evet, zirvede bir kadın. evet. Zirvede bir kadın. Yani kariyeri çok büyük. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim, yanlış anlaşılacak ya. Yo, rica ederim. Ya Yıldız Tilbe'nin kulağına gider, yanlış anlaşılır ya. Ama tam örnek yani. Bizim Türkçemizde öyle güzel sözler var ki. Yani her kör satıcının bir kör alıcısı vardır diyeceğim. Şimdi Yıldız Tilbe'ye ayıp olacak. Dedim değil mi? Dedim. Yani Yıldız Tilbe hani diyorlar ya güzel kadın değil falan ama kadının çok parası var. Çok büyük şöhreti var. Onun için de yanıp tutuşacak erkekler, tutuşan erkekler elbette vardır ya. O mu acaba beğenmiyor? Olabilir. Ha? O sen Yıldız'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Daha da parlayacak mı yoksa sönecek mi? Yani onun için de bir dönem bir şeyler söylediler ama yıldız hiçbir zaman bitmez. Bestekâr olan, üreten, hayatınla alakalı gerçekten, şey yapan insan, yani, ne bileyim, çok böyle besteleri yapıp insanları etkileyen, özellikle genç nesli çok etkiledi bir dönem. Bir insan hiçbir zaman ne aç kalır, ne biter, ne de tüketime geçer. Üretiyor, sürekli üretiyor. Sürekli üretiyor. Bir de Yıldız Tilbe çok değişik bir arkadaş ya. Arkadaş dediğime bakma. Arama iyi değil. Öyle lafın gelişi arkadaş dedim. Bir zamanlar çok iyi arkadaşımdı ama e, Hıı. enteresan bir Hı. kadın. Şimdi böyle bir sürü yazdığı şarkı Hı sözü var. hı. Bir sürü yazdı. Bunları da nota bilmez. Tuvalette otururken mesela aklına bir melodi gelir. Hemen teybini çıkarır. Şimdi artık cep telefonuna basıyor. Mırıldanıyor. Ondan sonra onu yönetmenine veriyor ertesi gün. Hı hı. Yönetmenine veriyor ya da atıyor yönetmenine işte şeyini mesaj olarak. Buna nota yaz diyor filan. Öyle şarkılar tüketiyor. Şimdi böyle yazdığı bir sürü şarkı sözünü geçen gün bir şeye kafası bozulmuş. Meslek konusunda kendi işiyle ilgili. Belki Hı. teliflerin az gelmesine bozulmuştur filan bilmiyorum. Ondan sonra ne kadar böyle yazdığı şarkısı aman be demiş. Atmış şeyin içine, klozetin içine, çekmiş sifonu. Böyle bir şey var mı ya? Bunlar ne kadar kıymetli, nasıl zor yazılan şeyler. Düşünsene Tilbe Yıldız. için Yıldız Tilbe için önemli değil. Bunu yazar Ama zaten sen de yani. yani Yazar, ayıp yazar. ediyorsun Tamam, ama ya. değerli, Ya doğrudur ama ama nasıl önemli gerçekten değil çok ya? değerli Bunların benim hepsi için Yıldız Tilbe'nin he? besteleri. He? Bunların hepsi Yıldız geçmiş. Tilbe'nin besteleri benim için önemli. Ama Tamam tabii ama ki onu sen emeklerle yaptın. Tuvalete atıp sifonu Tarçın sana çekmek ne demek? bağırmıyorum. Abla Değersizleştirmek demek. Tarçın sana bir şey söylemiyorum yavrucuğum. İpek Hanım'la yayın yapıyorum. Tarçın da zannediyor ki biraz yükseltmiş sesini. Yani sonra şeyi de silmiş. Teybe kaydettiği melodileri de silmiş. Her şey çöp olmuş. Enteresan bunu kimse yapamaz. Bu para ya bu büyük para ya. Değil mi? Tuhaf bir insan. Belki de erkekler bunun için yanaşmıyorlar ona. Ne yapacağı böyle gece kalkıp bir şey yapabilir mi adama falan kızarsa? Allah korusun. Konuyu değiştirelim ya. Konuyu değiştirelim. Ee, şimdi bu şey Haluk'un da çok yakın arkadaşı biliyorsun. Çocukluk arkadaşı. Haluk Haluk, Şentürk'ün. Haluk Şentürk aynı zamanda onun 30 senedir de menajeri biliyorsun. Evet, biliyorum ama çok yakın arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Tabii tabii. Haluk'un tek kolladığı, tek değer verdiği kişidir o. Tabii annesinden babasından sonra Haluk'a güvenir. Doğru söylüyorsun. Doğru. Haluk da dürüst insandır menajer olarak. Öyle olmasa Yo, yıllarca ben severim Haluk'u. Gerçekten öyle. yıllarca Haluk'u çok tabii canım. severim. Yıllarca o kadar ünlü Bir defa sanatçılar. ben onun meslek bak hiçbir zaman insanların karakterleri beni ilgilendirmez ama üretimi, çalışması, kariyeri anlatabiliyor muyum? Yahut da ne bileyim itibarı benim için bunlar önemli. Karakteri İtibar de zedeleyici bir şey söz konusu olduğunda o insan benim için biter. Ela Rümeysa gibi. evet karakteri de çok sağlamdır. Ya evet. Karakteri Evet. de iyidir. Şimdi bak burada enteresan bir haber var. Bunu
seyircilerimizle paylaşmak Hı istiyorum. Senin hı. fikrini soracağım. İskoçya Glasgow şehrinde 2 çocuk annesi Lindsay Brennan isimli bir kadın haftada 5 kez eve dışarıdan paket servisle yemek söylüyormuş. Evet, Ve bunu bırakmış. Bir anda bunu bırakmış kadın ve evet. evde yemek hazırlamaya başlamış ama hep sağlıklı yemekler. Çocuklarını da öyle beslemeye başlamış. Daha önce çoğunlukla haftada 5 kez fast food söylermiş. Yanında mayonezler, Evet. soslar ve kolalar, böyle bir alana bir bedava kolalar filan, kiloluk kiloluk. Yemekleri hep evin böyleymiş. Bu siparişlerden vazgeçtikten sonra 15 ayda 50 kilo vermiş kadın ya. 15 ayda 50 kilo. Eve yemek söylemekten Yani buradan vazgeçtikten aslında sonra. buradaki anekdot şu, dışarıdaki fast food ya da hazır gıdaların kilo aldırdığından yana bir şey anlatmak istiyorsunuz. Onu anladım. Eve yemek söylemekten de, Evet. eve yemek söylemenin de yani rahatlık, eve yemek geliyor, lezzet, para veriyorsun ya, lezzetli olsun. En lezzetli ne? Fast food en lezzetlisi. Mayonezli Evet. içinde falan ve yanında bedava kolalar böyle tatlı tatlı falan ve Satış satmak için bunu mecburen yapmak zorunda yani. yapmak zorunda. Ve 50 kilo vermiş buna son verdikten sonra. Ayrıca Tamam demek işte onu söylüyorum yani evde evet, yaptığı yemeklerden insan kilo almaz çünkü organik şeylerle yaparsın. Sıhhidir, yağını bilirsin, ne evet, kullandığını bilirsin malzemeyi ama evet. dışarıdan sen aldığın zaman mümkün değil. Yani hangi yağ kullanılıyor? Yahut da ben dışarıda fast food yiyorum pardon. Hamburger, patates kızartması, cips alıyoruz eve geliyor. O yağdan kaç defa geçiyor acaba o patatesler? Değil O mi? yağ kaynıyor yani kızartılıyor bir daha dökülüyor bir daha Ay, ay, Bunlar hem sağlığa zararlı ay, ay, hem kanserojen hem de aynı ay, zamanda ay. fast food her zaman kilo aldırır. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman halkın %60'ının üstünü obez olarak görüyorum ben. Doğru Allah'tan bu söylüyorsun. tüp mideler çıktı da bu ameliyatlar. Biraz azaldı. Biraz azaldı. Yarısı zayıflıyor, yarısı da mezara gidiyor o ameliyatlarda. Yani o ameliyatlar da iyi bir Evet, şey evet çok değil. da var eksi olan. Evet O doğru. ameliyatlar da çok iyi bir şey değil. Kıbrıs'ta Evet. yemek söyleyebiliyor musunuz? Eve eskiden Yani motorcular yo az önce ben şey yaptım, dolma yaptım ayıptır söylemesi. Sipariş ben vermiyorum. Ben kasinolarda da yemek yemem. Dışarıda da yemiyorum. Çünkü inanıyorum ki o kasinolarda ve otellerdeki yemeklerin yağları da kaliteli değil. öyle mi? Ben Ama anlıyorum, hemen gazinolarda anlıyorum. bedava. Midem kaynıyor. Gazinolarda bedava ama kalitesiz gidiyorsun. Bilal abicim bedava olması önemli değil. En lüks 5 yıldızlı tesiste bile yemek yediğim zaman midem kaynıyorsa anlayın ki kalitesiz bir yağ kullanıyor. Bakın başka bir örnek. Ben hiç yemek yemem. Ben yemekle yaşayan bir insan değilim. Ben de gururla söylerim bunu. Tüp mide ameliyatlıyım çünkü daha önce obezdim. Evet. 10 yıllık ameliyatlıyım ve bu ameliyattan sonra sadece ve sadece bir tek şeyimi kaybettim. O da tatlı krizlerine giriyorum. Yemekle alakam yok. Sürekli kasinodayken yahut oteldeyken direkt daha yemeğe girmeden önce tatlı yiyorum. Bir bakıyorum bir mide bulantısı, bir reflü. Bir de araştırdım ki 5 yıldızlı otellerde yediğimiz o tatlıların içine mısır şurubu koyuyorlar. Yapma Glikoz. ya. Yani. Yapma ya. Tabii düşünün ki 5 yıldızlı bir otel bile buna toz şeker kullanmıyor. Düşünebiliyor Of, musunuz? of, of, of. Caner diyor ki özel abonem, moderatörüm Caner. Boğa burcuyum. Evet doğru. Boğa burcu çok sever, gurmedir. Çok Ondan sonra ne bileyim iştahlıyım. inanılmaz ağız tadına, damak tadına önem verir. Tatlıyı çok sever, karbonhidrata çok düşkündür. Boğalar gerçekten oburdur yani. Öyle mi? Obur mudur boğalar? Boğalar açlığa Caner. dayanamaz. Mümkün değil. Caner o Gözü kadar çok dönmesin yeme. onun açlığa. Bir de uykusuzluğa. Caner o kadar çok yeme. Uykusuz kalmıyorsa iyi. Uyumak iyidir. Uyku çok önemli. Ve evet, özel üyelerimden Dilek Şenyurt'u burada görüyorum. Almanya'dan Dilek Şenyurt. Burada görüyorum. Caner Tuzcu burada. Özel üyem ve moderatörüm. Nelide Evet, Pınar Manzaro. Musa Beyoğlu. Hoş geldin Pınar. O da benim, danışanlarımdan ve aynı zamanda, bugün de bir hanımefendiyle tanıştım. Buradan da sevgi selamlarımı gönderiyorum. Miami'de kendisi Canan Hanım. Bizi izliyor. Çok önemli kim biliyor musun Canan Hanım? Kim? Yapımcı bir Temel Gürsu var. Bilmez Tanju miyim ya? Gürsu'nun Temel Bilmez, Gürsu'nun eşi. Tanıyor musun? öyle mi? Bilmez miyim? Tabii biliyorum. Evet, evet, Biliyorum. evet, evet. Canan Bugün Hanım'a tanıştık selamlar. kendisiyle. Selamlar. Evet.
Temel Gürse çok 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 önemli bir saygın bir aile sinemacıydı. gerçekten. Ben de yeni Evet. tanıştım. Ama bu arada tabii bütün izleyenlere, bütün sizin abonelerinize ben vallahi buraya sanki ekrana çıkıyor gibi, televizyonda program yapacağım gibi süslenip bilir Bilal abi. 1 saat önceden ararım. Makyaj yapacağım, bekle beni. İşte şunu yapacağım, hazırlanacağım derim. Televizyonda bile bu kadar önemsemezdim. Yemin ediyorum. Yolda giderken yapardım arabayla makyajımı. Canım. Bu gerçekten hem önce Bilal abiye hem de Estağfurullah. sizlere verdiğim herhâlde değerden ve saygıdan ötürü olsa gerek diye Estağfurullah. düşünüyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Sen her zaman Bak Pınar Hanım yazmış, 4 yıl önce bana zengin, yani varlıklı birisiyle evleneceksin demişti ve inanılmaz bir hayata geçiş yaptım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Pınar'cığım benim. Doğru söylemiştim. Evet. İpek Hanım ne derse çıkar. İpek Hanım ne Yok ya, derse çıkar. hislerime inanıyorum. 6. hissim gerçekten çok kuvvetli. Bazı şeyleri hissediyorum, olumlu ya da olumsuz. Böyle bir Bu şey var. arada bu arada dostlar bana özelden yazıp duruyorsunuz. Allah aşkına işte burada canlı yayında karşınızda. İpek ne olur adresini söyle de sana Aman ulaşmak yaz isteyenler. yaz Ümran. Nasıl? Ben söylemiyorum artık ya. Ümran'la Caner'e söylüyorum. Bazıları diyor ki Instagram'da ben size ulaşamıyorum İpek Hanım. Evet bana da söylüyor. Evet. Ben de diyorum ki onlara benim adresim İpek Altro Instagram adresim. Evet. YouTube'da yayın yapmıyorum. Ben Bilal abinin konu olarak giriyorum buraya. Partneri olarak giriyorum. Bana ulaşmak zor değil. İpek Ünlü Koç yahut İpek Astro yazabilirsiniz. Dolayısıyla ben de size buradan eğer doğum haritanızı istiyorsanız ne bileyim kendi hayatınızı merak edebilirsiniz. Özelim ne olacak, aşkım ne olacak, çocuğumun okul durumu ne olacak, eğitimim ne olacak? Hayatımı merak ediyorum. Hatta bugün hanımefendi yazmış bana doğum haritası ne demektir diye. Onu izah ettim. Kendisi de burada şu anda. Pervin Hanım. Hoş geldiniz Pervin Hanım. Demin gördüm buradan girdi. Doğum haritası size hayatınızla alakalı yollar sunar. Gezegenlerin o doğum anı itibarıyla size vereceği açıları, işte ne bileyim kavuşumları ve aynı zamanda bu tarihte bunu yapmamalısın. Bu tarihte ameliyat olmamalısın. Bu olmamalısın. İşinden mutlu değilsen bu tarihlerde iş değiştirmemelisin gibi sana nokta vuruşları verir, anekdotlar sunar. O yüzden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Ayla Hanım. Dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Doğum haritanızı mı çıkartmak istiyorsanız çıkarttırabilirsiniz ya da kendinizle ilgili. Yıldızname'ye bakıyorum biliyorsun yıllardır. Biraz detaylı işler bunlar. Ama dediğim gibi DM'den ulaşabilir. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Çünkü programın formatını burada bozmak istemiyorum. Ben çünkü sadece Türkiye'de ilk ve tek, bunu da Bilal abi buldu. Magazin Astro yapıyorum. Evet, Magazin Astro'ya hoş geldiniz. Nerida Manzano, Evet. Arjantin'den özel abonemiz. Nerida Manzano burada mı? Hiç gelmedi bugün değil mi? Caner, Nerida Manzano. Delfina Dimasio, Şili'den özel abonemiz Delfina Dimasio hiç uğradı mı? Göremiyoruz. Peki daha sonra yayınını daha sonra izliyorlar. Hepsine selam olsun. Bu arada dün Arzu Altıntaş, televizyoncu Arzu Altıntaş yayında yılbaşında Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun Şile'de yeni yıla birlikte girdiklerini, Afra Saraçoğlu'nun arkadaşları da oradaydı ve bunu kendisine gördüğünü söyledi. Hatta bir ara Şile'de herkesin bildiği çorbacıdan çorba alırlarken de görülmüşler. Afra ve Mert'in. Sen Afra ile Mert'le ilgili hep pozitif konuştun bugüne kadar ve Afra Pozitifliğin olayını yanı sıra bundan evet 2 ayın önce dedim ki bir danışan sordu ve alttan da sizin takipçilerinizden dediler ki bana İpek evet Hanım bunlar hiç bir arada görülmüyorlar. Neden? Ben de onlara açıkladım. Bakın dedim yarın öbür gün çıkarlar ortaya. Çünkü projeler ayrı olabilir. Yani hep böyle evet her dizide, her oyunda aynı projede, aynı filmde, aynı dizide oynayacaklar diye bir kaydı yok. Başka bir dizide biri oynar, başka bir dizide yapımcı başkasına yani Afra'ya ayrı ayarlar, Mert'e ayrı ayarlar. Sonuç itibariyle onların başarıları önemli. Kendi işleri içerisinde yaptıkları. İlla beraber olmak durumunda değiller. Ama ne dedim size? Eğer bunlar herhangi bir yerde program yapamazlar, aynı projede imza atmazlarsa muhakkak ve muhakkak bir yerlerde yakalanacaklar ve görülecekler. Yani bunu hemen değil, yavaş yavaş çıkaracaklar kendilerini ortaya dedim. Ve öyle de evet oldu.
Söylediğim çıktı mı? Çıktı. Yok ayrıldılardı, yok bilmem. Ayrılmadılar kardeşim, söylüyorum. Her defasında da söylüyorum. Diyorum ki onlar beraberler, mutlular. Aileleriyle de görüşüyorum arada ben. Yazıyorlar. Ben anlamıyorum zannediyor. Evet, evet bana geliyor notlar. Yani bu arada biliyorsunuz siz Onur Akay'la da zaten program yapıyorsunuz. Onur Evet, Edremit'te oturuyor Akçay'da. Onur evet. da zaten görüyor onları Bu biliyor. arada dostlar, Anladınız mı? bu arada Onur Akay'la yarın akşam yayınımız var saat 18'de dostlar. İzliyorum, izliyorum. Onurcuğuma buradan çok selam, Evet. sevgiler gönderiyorum. Ne tatlı bir Yarın çocuktur o. Ama yarın akşam maalesef ben olamayabilirim. neden? Yani sonradan izlerim. Ha, sonradan 7'de izlersin. misafirim gelecek buraya. Bülent Hanım gelecek Kıbrıs'a. Bülent Muhtemelen ayıp Ersoy olur. mu? Onu karşılamak zorundayım. Evet, evet Bülent Hanım gelecek. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy çok selam söyledi. Bizi izliyor. Geldiği Çok zaman selam söyledi biraz bize. kırgınlık yaşadık bir şeyden dolayı. Çünkü o biraz çocuk ruhludur. Özür de diledim ama affetmedi beni. Dur bakalım. Yarın geldiğinde ararsa arar. Canım senden vazgeçmez. Ama Bülent ben onu ben de çok ya. seviyorum biliyorsun. Çok Heh, seviyorum ya çok o da gerçekten. seni seviyor ya. O kadar Çok olsun seviyorum. artık. O kadar Benim naz için başka yaptı. bir şey ya. O kadar Annemi naz desem, yaptı. ablamı desem, ne desem yol gösterir, akıl verir. Bazen beni yerden yere de vurur. Vurur yani. Ama hep susuyorum saygımdan. Neden biliyor musun? Başkası olsa bana böyle şeyler mümkün değil yani. Söyleyemez, beni eleştiremez kimse. Benim hayatımda bazı şeyleri eleştirir. Ha haklı mı haklı. Bir şey söyleyemiyorum. Hem sanatına saygı duyuyorum hem kişiliğin o oturmuş karakterine çok da seviyorum kendisini. Dediğim gibi yani salı cuma yayın yapıyoruz. Umarım salı günü demez bana sıkıldım İstanbul'a gidelim diye. Muhtemelen o saatlerde uçakta oluruz çünkü. Ama yine konuşuruz. Evet, evet, yani Evet Ay Yıldız. Bak Ay Yıldız doğru söylüyor. Mert hayranı diyor. Ya Bülent Hanım'ı çok seviyorum gerçekten. Bülent Ersoy Mert Sence ne hissediyorsun? Barışacak mıyız? tabii barışacaksın canım. Barışacağız değil mi? Özür Mutlaka diledim barışacaksın. kendisinden ama bakacağız. Barışacaksın. Mutlaka barışacaksın. İnşallah, inşallah Bilal abiciğim, inşallah. Peki 13'üne çok az bir şey kaldı. 3 gün, 4 gün sonra 13 Salı, Abi, 13 Ocak Salı Afra Saraçoğlu'nun dizisi yayına giriyor. Ne abi mi adı abi? düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Reytingi iyi olacak mı? Bu Hayır, konuda hayır, hayır, hayır. Kesinlikle aynı fikirde değilim. Sakın yapma kırılma. ya. Ben bunu daha önce de söyledim. Tarih olarak uygun bir tarih seçimi değil o. Hiç sevmediğim bir rakam, hiç sevmediğim bir dönem. Zaten dolunay ayın 6'sına geldi. Kafamızda zaten biz boğalar olarak ya da oğlaklar olarak yahut da Başak Burcu olarak toprak grupları etkilendik. Evet. Ama ayın 13'ü itibariyle o dolunayın o dengesi bozulup yeni aya geçeceği dönemde başlamış. Keşke bunu yeni ay döneminde yapsaydı ya. Böyle 21'i gibi, 22'si gibi yani 20'sinden sonra yapsaydı ideal bir tarih derdim ama astrolojik olarak işte bana soruyorlar ya doğum haritası ne işe yarar? Doğum haritası bu işe yarar. Peki bu 13'ü şimdi bu söylediğin astrolojik olaylar Afra Saraçoğlu'na mı zarar verir yoksa Kenan İmirzalıoğlu'na mı zarar verir yoksa Hayır hayır ikisine diziye birden mi? ikisine de zarar vermez. Onlar her yerde projelere imza atarlar. Her yerde onlar başarılı oyuncu ama bu yapımcıya zarar verir. Yani Yapımcıya mı? yapımcının tarihi zaten. Yapımcının tarihi. Kendileri belirlemedi ki. Afra mı belirledi bu tarihi? Hayır. Değil ama yani başrolde onlar. Evet. Evet. Melida Manzano Ama mu ben geldi sana bir şey arkadaşlar? söyleyeyim. Onun fragmanını izlemiştim ben. Çok böyle anlattılar, izledim ama çok büyük bir enerji algılamadım ya. Gerçekten algılamadım. Hani, yani, bu böyle bir Yalı Çapkını gibi, ne bileyim, işte, diğer diziler gibi değil. Yani beni çok fazla o fragman çok fazla etkilemedi. Kavga üzerine kurulmuş, ailenin karanlık işleri üzerine kurulmuş. Ay Silah Yıldız ne güzel söylüyor. Ekranda dizi yok, tutar. Belki bir şans verelim. silah bizim halkımız seviyor ya. Silah, kavga, dövüş, intikam, işte ne bileyim ben, judo, karate numaraları ve Yani arada inşallah ben yine de istiyorum ki inşallah, tutsun. Biz de Afra'yı en azından ekranda görelim. Yani o dizinin başarılı olup olmaması benim için önemli. Afra'yı görmek önemli. Çünkü Afra zaten dizinin başarısızlığı diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü oyuncular çok başarılı. Bir Kenan İmirzalıoğlu'ndan bahsediyoruz. Bir Afra'dan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? ve Mert Ramazan Göreceğiz.
Mert Ramazan Demir'in de dizisi pişiyor. Yakında onu da fırına verecek yapımcı. Mina Demirtaş'la başrolde oynama ihtimali çok fazla. Bu 17 yaşındaki kızcağız da bir ay sonra 18 yaşına girecek. Daha çok küçük ablası Mina Demirtaş ve tecrübeli Mert Ramazan Demir'in kollarında 10 yaş büyük. O bakımdan tecrübeli diyorum. Mina 19 Şubat doğumlu. Nedir burcu Mina'nın? Kova. Kova. Kova kadını nasıl olur? Çok arkadaşım var kova kadını. Ona zorla bir şey yaptıramazsın. Öyle mi? Onun gelgitleri vardır. Onun böyle sağı solu belli olmaz. Yani bir anda kadını bir de parasız yaşayamaz. Mümkün değil. Parayı sever. Yani maddiyata çok önem verir. Üretkendir, çalışkandır. Arkadaşlığa, dostluğa çok önem verir. Ama bir kötü huyu var kova kadınının. Eğer kova kadını hayatımdan ben bunu atıyorum derse atar ve bir daha asla sokmaz hayatına. Hadi canım, En geri kötü huyu dönmez odur mi? kova Asla kadının. dönmez mi bir Ya. daha? Asla bir daha Evet, geri kesinlikle dönmez. Kova benim bir arkadaşım var. Kova burcu arkadaşım. Evet. Yani kardeşim gibi bir arkadaşım. İnanmazsın. Nasıl hayatı biliyor musun? Hayatında birisinin bir açığını bulsun. Beni bile terk etti bir ara da. Yani Allah bizi bir araya tekrar getirdi. Gerçekten. Çünkü çok büyük bir şey yapmadım da aslında ama bazen insanların halleri belli olmuyor. Bir de kendisiyle aramızda 10 yaş fark var. Bu arada Mert Ramazan Demir'in doğum gününe arkadaşlar 18 gün kaldı. Hazır mıyız? Hazır mıyız Mert Hazırız. Ramazan Mert Demir'in doğum Ramazan günü? Demir de o da kova. Mert bak şimdi bak. 28 Mert Ocak. Ramazan kova. Ünlülerden çok kova var. Çok var. Mehmet 28 Ali Erbil kova. Ne 28 bileyim ama Mehmet Ali Serdar Erbil'i Ortaç da Mert mı Ramazan kovaydı Demir'i ya? hayır, bir saniye dinle. Mert Ramazan Demir'i Mehmet Ali Erbil'le beraber söyleme lütfen. Ya Mehmet Ali Erbil çapkın bir Hayır niye? onu ama konumuz o değil ki. Konumuz işsel başarıdan bahsediyoruz biz. Ama Şimdi sen Mehmet şimdi Ali de işinde çok başarılı bir şovmen. ha, kova erkekleri Anladın? İşten bahsediyoruz biz. Özeline girmedim. Aşk aynı hayatına girmedim. Zamparalığına girmedim. anladım. Mehmet Ali ile arasında çok büyük fark var ama geçen gün ne dedim? Mert'in yükseleni yengeç olduğu için o kurtarıyor He, Mert'i. anladım. Ya Mehmet Ali Erbil hiçbir şey kurtarmıyor değil mi? Evet, kurtarmıyor. Mehmet Ali bu saatten sonra hiçbir şey kurtarmaz. Evlilik de kurtarmaz onun hayatını. kurtarmaz. O çok Barışmış, ahlar aldı. O çok barışmış ahlar mı? aldı. Barışacak dedin, Tabii. barıştı. Sen de her şeyi biliyorsun. Söyledim size barışacak Barışacak dedim dedin. barıştı Evet. evet. Barışacak, onlar boşanmaz dedin. Barıştılar. Evet. Peki, Evet. peki Afra Saraçoğlu'yla o zaman şimdi Mert Ramazan Demir de aynı yapımcıyla bir diziye başlıyor. Afra Saraçoğlu'nun Evet. dizisi başlıyor. Yani o zaman biz bunları bir arada halkın karşısında çıkmış gönül isteğiyle, gönül rızasıyla göremeyeceğiz o zaman. Yani yine böyle Ama Bilal abicim, biraz zaman lazım. Daha yeni bitmiş bir şeyler için ardından hemen bir şeyi beklemek, ikisini bir arada bir dizide beklemek olmaz. Hep söylerim. O dizi bittikten sonra, yani Yalı Çapkını'ndan sonra ne kadar geçti aradan zaman? bir sene biteli 1 biteli sene. Heh. 1 2 sene seneye geçtikten geliyor. sonra biraz daha zamana ihtiyaç var. Ya, aynı projede olmasınlar. Zaten aynı projede olurlarsa zaten orada kötülük olur. Aynı projede oldukları zaman artık şu eski Yalı Çapkını'yla mukayese etmek zorunda kalacağız bu diziyi. Ve oradaki durumları burada arayacağız. Kafamız karışacak. Sonra da bize ne aman diyeceğiz. Bence farklı projelerde, ikisi de ayrı yerlerde olsunlar. Çünkü ben Afra'ya da baktığımda Afra'nın zaten yurt dışı imzaları, başarıları, Mert'in yurt dışı yolu, Afra ile alakalı büyük böyle markalara imza atmaları hep aslında bunların baktığımda haritaları, doğum haritalarıyla alakalı. Bunların doğum haritalarında Kova'ya yengeç olan Mert'in bir uyumsuzluğu vardı arkadaşlarıyla arasında. Ben geçenlerde de buradan ona not düştüm. Lütfen arkadaşlarına dikkat et dedim. Sonradan duydum ki öğrendim bir yerlerden arkadaş ortamını biraz değiştirmiş. Hımm. Mert saf bir çocuk, temiz bir çocuk, ruhu temiz. Gerçekten çok temiz, kendini iyi yetiştirmiş. Aile de öyle. Aynen öyle. Afra keza öyle. Nur yüzlü kız. Ha keşke Doğru. diyorum ya bir an önce uzatmasalar da şimdi evlenseler bari. Allah sonlarını iyi etsin inşallah. Amin. Amin İnşallah Bilal abicim. Amin. her şey gönüllerince olsun. Amin. Peki, sevgili İpek çok teşekkür ediyorum. Aa, ne demek Renk estağfurullah kattın. rica ediyorum.
Renk kattın. Yine çok güzel bir yayın oldu. Evet, güzel yorumlarımızı yaptık. Magazinler, astrolojiler, magazin dünyasındakilerin doğum haritaları, burçları vesaire. Bilal abicim, sanıyorum salı günü görüşeceğiz. Eğer Salı günü salıdan inşallah. önce olursa da bir gün aralıkta, Onur'dan sonra varsa bir boş anın, çünkü Bülent Hanım geldiği zaman onunla ilgilenmek durumunda kalacağım. O Evet, yüzden dolayı, bir tekrar konuşuruz ama, buradan da duyuruyorum. Tabii ki salı, cuma benim yayınım ama evet. boşluk bir şey olursa bir Rica değerlendiririz. ederim o Oldu. zaman. Senden rica ederim o zaman. Sağ ol. Estağfurullah, Beni ne demek, kırmıyorsun. Hiçbir emriniz olur zaman Bilal abicim. kırmıyorsun. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Hiçbir zaman kırmıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok Hiçbir zaman kırmam. Özelsin, nazik. benim için çok önemlisin. Sağ ol canım benim. Yoğunluğun arasında her zaman Evet, zaman ben ayırıyorsun. buradan hepinize, güzel hafta sonları diliyorum. Evet, dolunayın etkisi var. Boğalar çok dışarıya çıkmayın. Gündüz genelde gökyüzüne bakmayın. O pis enerjiyi üzerinize alırsınız. Ondan sonra da işin içinden çıkamazsınız. Boğa burcu söylüyorum hep, çok böyle ani çıkışları, fevri davranışları vardır. Keza Oğlak'a az önce sizin bir, takipçiniz yazmış. Oğlak'ta da aynı duygular vardır ama Boğa'yı Oğlak'tan ayıran, birtakım, durumlar vardır. Oğlak az önce yazdığınız gibi inatçıdır, keçi burcudur, affetmez. Boğa burcu hep affeder. Ona Gündüz dünyanın en büyük kötülüğünü yap, o gene affeder. O çünkü gündüz tevekkül eder. O çünkü dünyanın, evrenin, kainatın enerjisine inanır ve ilahi adalete inanır. O yüzden gündüz dolayı yolunuz açık olsun. açık olsun. Gündüz gökyüzüne bakınca ne olur ya? Bir daha söylesene. Oradaki kötü bir enerji var, dolunay enerjisi. Bana hiç yaramaz, ben hiç çıkmam. Perdeleri karartıyorum ben, kapkaranlık perdelerle öyle otururum. Hele yazın. Şu anda pek güneş yok ama Gündüz gökyüzü de çok karanlık Kıbrıs'ta şu an. Çok fazla temasta değilim, hiç çıkmadım bugün evden zaten. gündüz gökyüzüne hiçbir zaman mı bakılmaz? Hayır, bakamam ben, mümkün değil. Ya o gece uyuyamam, baş ağrısı olur ya da mutlaka birinde kavga ederim. Ama öyle böyle kavga değil. Ayrılık Yakup diyor kavgaları ki yani. Yakup aslan erkeği yorumlar mısın diyor. Beni takip et Yakup. Benim peşimden gel kardeşim. Aslan Ben erkeğini aslan az önce erkeğiyim. Benim yorumladım. peşimden İş gel. hayatında başarılı, sevilen insan, iyi karakter, iyi huylu, iyi evcimen ev erkeği. Aynı zamanda, ne bileyim, yalanı hiç sevmez. Bak, Yalanı istemez. magazincidir kendisi. Bir haberin yalanlığını bile Bilal abi, dikkat edin, dikkat edin. Haber yalansa 90 kere beni arar. Araştırdın mı, şöyle mi, böyle mi? Yalanı asla sevmez. Evet, Aslan burcu yalanı sevmez. Dostlar Ama çok çok iyi teşekkürler. huyludur, evcimendir. Ailesine, eşine, çoluğuna, çocuğuna, köpeğine kadar değer verir. Ah canım benim. Görüyorsunuz Bu Tarçın ne arada kadar değerli. Tarçın reklam Ve aldı. Tarçın reklam aldı. Tarçın'a reklam oyunculuğu teklif ettiler. Bugün çekim yaptık. Yayınladım şimdi Instagram'da. sen ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Tarçın'a Ay reklam ben de bu teklifi lokuma geldi. diyorum çektireyim diyorum. Benim de var ya bir tane köpeğim. Evet. Tarçın'dan bahsettin, köpekten bahsettin. Tarçın reklam yıldızı Çok oldu. değerliler onlar. Bakın Çekip inanın para ki kazandı. Tarçın para kazandı bugün arkadaşlar. ya Tarçın'ın burcu Yayınladık. ne, balık mı yoksa? Bak benim diyor. Paralar benim diyor. Bak Tamam senin para tamam. Senin paran tamam. Benim diyor para. O kazandı. İyi para kazandı. Reklamı Instagram sayfamda yayınlandı. Tarçın'ın oynadığı reklam. ama bir şey söyle Bilal abi, Evet. Tarçın'ın doğum tarihini hatırlıyor musun? 2018 yok 2015 8 Eylül. Terazi, gezegeni Venüs onun. Onun elbisesi var mı? Yağmurluğu var mı? Var Yani, var. ona özel bir insan gibi muamele yapıyor musun dışarıda da? Evde Ya değil, dışarıda dışarıda, toplum içine soktuğunda. sevmiyor. Giyinmeyi sevmiyor. Var ama giyinmeyi pek sevmiyor. Küçükken Kaç giyiniyordu yıldır da. sizle beraber? 2015'ten beri mi? Evet. Doğduğu 20. gününden beri anne sütü emdi 20-25 gün ondan sonra hep bizle beraberdi. Hep bizle Hep beraber. beraber olsun inşallah. Sağ ol. Ben de buradan izleyenlere bir not vermek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Çevrenizde o kadar insan var ki, benim de var, Bilal abinin de var, etrafımız, arkadaşlarımız ve dostlarımız da var. Ama bunların bazılarını anlayamıyoruz göz enerjisinden. Hasetlik var, harislik var. Artık insanlar birbirini biliyor musunuz? Parasını, pulunu, malını, mülkünü, arabasını kıskanmıyor. Mutluluğunu kıskanıyor. Yuvanda mutlu musun? Kocanla iyi misin? Eşinle, karınla iyi misin? Bunları kıskanıyor. O yüzden inanın ben sokak hayvanlarında varsa imkanınız gidin bir barınaklara da oradan küçük tefek var yani diyorsanız ki evde bakamam iri ırk diyorsanız küçük ırk alabilirsiniz. Onu besleyebilirsiniz. En azından ona bir gerçekten kapınızı açın. İnanın ki Allah size öyle kapılar açacak ki siz bile inanamayacaksınız.
Buradan tekrar Çok söylemek istedim. Nice insanlardan çok iyiler biliyor musunuz? çok doğru. İnanın. Çok doğru. Dostlar çok Ya, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. öpüyorum hepinizi. İpekçiğim İyi sevgiler akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. ve abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa çok sevinirim. Like yapmayı, beğen yapmayı da unutmayın lütfen dostlar. Özel abonem olmak isterseniz, özel üyem olmak isterseniz de ana sayfadaki yönlendirmeleri takip edin arkadaşlar. Açıklama kısmında da var bu yönlendirmeler. Mutlu akşamlar diliyorum. İpekçiğim tekrar Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. mersi. İyi akşamlar, güzel hafta sonları. Her şey İyi hafta gönlünüzce sonu. olsun. Sağ ol, Bütün büyük sevgiler. enerjilerimi gönderiyorum Kıbrıs'tan size. Hoşça kalın. Sevgiler.